Hiç ilişkinizde bir şeylerin tersmiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Belki de her şey yolundayken aniden bir duygu dalgası sizi sarıp ilişkinizin temellerini sorgulamanıza neden oldu. Peki, bu duygularla nasıl başa çıkabileceğinizi ve ilişkinizi daha sağlam bir zemine nasıl oturtabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer bu sorular kafanızı meşgul ediyorsa doğru yerdesiniz. Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Eğer daha fazla ilişki tavsiyesi, kişisel gelişim ipuçları ve hayatınızı daha iyi hale getirecek stratejiler arıyorsanız, lütfen abone olmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bugün, ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan bu duygusal zorlukları nasıl yönetebileceğimizi ve Stoacı felsefenin ilişkilerimize nasıl pozitif katkılar sağlayabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dış görünüşe aşırı önem verenler. Stoacılığın temel prensiplerinden biri, dışsal faktörlerin kişisel mutluluğumuz ve iç huzurumuz üzerinde minimal etkiye sahip olması gerektiğidir. Bu perspektiften bakıldığında, dış görünüşe aşırı önem vermek, Stoacı felsefeyle çelişen bir davranıştır. Stoacılar için bir bireyin değeri onun karakterinde, ahlaki duruşunda ve yaşama karşı sergilediği tutumda yatar. Dışsal güzellik ve çekicilik, Stoacı düşünce sisteminde geçici ve yüzeysel özellikler olarak kabul edilir. Bu nedenle, dış görünüşe aşırı önem atfetmek, Stoacılığın özünden bir sapma olarak görülür. Stoacılık, bizi içsel erdemlere ve kişisel gelişime odaklanmaya davet eder. Dış görünüş doğası gereği değişkendir ve zamanla dönüşüme uğrar. Bu değişim, Stoacı öğretilerde merkezi bir tema olan doğanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Fakat kişisel erdemler ve ahlaki değerler zamanla güçlenir ve gelişir. Bu yüzden, bir insanın gerçek değeri onun bilgeliğinde, adalet duygusunda, özdenetiminde ve cesaretinde bulunur. Ayrıca Stoacılık, dışsal onay ve toplumsal beklentilere dayalı bir mutluluk anlayışını reddeder. Bireyin özdeğerini dış görünüşe dayandırması, onu dış dünyanın değişken koşullarına ve yargılarına bağımlı hale getirir. Bu bağımlılık, Stoacılığın özgürlük ve içsel bağımsızlık idealleriyle çelişir. Gerçek özgürlük ve mutluluk, dış dünyadan bağımsız, kişisel erdemlerin ve ahlaki bütünlüğün geliştirilmesinde yatar. Stoacılıkta vurgulanan bir diğer önemli nokta, ilişkilerimizde derinlik ve anlam arayışıdır. Dış görünüşe dayalı ilişkiler genellikle yüzeysel ve geçicidir. Bu tür ilişkiler, kişiler arasındaki gerçek duygusal ve entelektüel bağları geliştirme fırsatını engeller. Stoacılık, İnsanlar arası bağların ortak değerler, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulması gerektiğini öğretir. Bu tür ilişkiler bizi hem birey olarak geliştirir hem de hayatımıza derin bir anlam katar. Sonuç olarak Stoacılığa göre dış görünüşe aşırı önem vermek, kişisel gelişimimizi sınırlayan ve hayatımızın kalitesini düşüren bir tutumdur. Bu felsefe bizi dışsal faktörlerden bağımsız bir iç huzuru ve mutluluğu bulmaya, kişisel erdemlerimizi geliştirmeye ve insan ilişkilerinde daha derin ve anlamlı bağlar kurmaya teşvik eder. Mal ve mülke düşkünler. Stoacılığa göre mal mülk biriktirmek ve maddiyata aşırı düşkünlük, kişisel gelişim ve içsel huzur yolunda engellerden biridir. Bu felsefe, maddi varlıkların ve dışsal kazanımların insanın mutluluğunu kalıcı bir şekilde sağlayamayacağını savunur. Gerçek mutluluk ve tatmin, Stoacı düşünceye göre kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve ahlaki bütünlükten kaynaklanır. Maddi kazanımlara aşırı değer vermek, insanı geçici ve değişken olan dışsal koşullara bağımlı hale getirir. Bu da Stoacılığın özgürlük ve bağımsızlık idealleriyle çelişir. Maddi varlıkların geçici doğası, Stoacılığın temel öğretilerinden biridir. Mal mülk biriktirmek ve zenginlik peşinde koşmak, hayatın kaçınılmaz değişimleri ve kayıpları karşısında bizi daha kırılgan hale getirebilir. Stoacılar, gerçek değerin kişinin içsel dünyasında, kendi kontrolü altındaki erdemlerde yattığına inanır. Adalet, cesaret, özdenetim ve bilgelik gibi erdemler,
kişinin karakterini oluşturur ve maddi durumdan bağımsız olarak geliştirilebilir. Aşırı maddiyatçılık insan ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. İlişkilerde maddi beklentiler ve kazanımlar ön planda olduğunda karşılıklı saygı, anlayış ve derin duygusal bağlar gibi önemli unsurlar göz ardı edilebilir. Stoacılık, insan ilişkilerinin ortak değerler ve erdemli davranışlar üzerine kurulması gerektiğini vurgular. Bu tür ilişkiler bizi hem birey olarak geliştirir hem de hayatımıza anlam ve tatmin katar. Son olarak stoacılık özgürlüğü ve içsel bağımsızlığı dışsal koşullardan bağımsız bir durum olarak görür. Maddiyata aşırı bağımlılık, kişiyi ekonomik dalgalanmalar ve dış dünyanın değişken koşullarına karşı savunmasız kılar. Bu, stoacı öğretide vurgulanan iç huzur ve özgürlük idealleriyle çelişir. Gerçek özgürlük ve mutluluk, stoacılığa göre kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve ahlaki bütünlüğe ulaşılmasında yatar. Bu yaklaşım, bizi maddi kazanımların ötesinde bir yaşam arayışına yönlendirir, kişisel gelişimimize ve içsel bir mutluluk kaynağına odaklanmamızı sağlar. Bu yolculuk, hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici kılarak, dışsal koşulların ötesinde bir huzura ulaşmamıza yardımcı olur. Öfke ve intikam peşinde olanlar. Stoacılığın bir diğer önemli vurgusu, öfke ve intikam arayışından uzak durma gerekliliğidir. Stoacı felsefe, öfkenin insan ruhuna zarar veren bir tutku olduğunu ve kontrol altına alınması gerektiğini öğretir. Öfke ve intikam arayışı, kişiyi zararlı döngülere sürükleyebilir ve iç huzurunu bozabilir. Bu nedenle stoacılar, kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve olumsuz duyguların üstesinden gelme konusunda bilinçli bir çaba sarf etmenin önemini vurgular. Öfke, genellikle dış dünyadaki olaylara veya başkalarının davranışlarına verilen bir tepkidir. Stoacılıkta, dış olayların kendilerinden ziyade, bu olaylara verdiğimiz tepkilerin mutluluğumuzu ve içsel huzurumuzu belirlediği öğretilir. Bu bakış açısıyla öfkenin üstesinden gelmek, olaylara farklı bir perspektiften bakmayı ve kişisel yargılarımızı kontrol altında tutmayı gerektirir. Öfke yerine anlayış ve affetmeyi seçmek, stoacı erdemlerin bir yansımasıdır. İntikam arayışı ise, öfkeden bir adım daha ileri giderek zarar verme niyetini içerir. Stoacılık, intikamın hiçbir zaman gerçek adaleti sağlamayacağını ve sadece daha fazla acıya yol açacağını öğretir. İntikam arayışı içinde olan bir kişi, kendi içsel huzurunu ve mutluluğunu tehlikeye atar. Bu yüzden stoacılar, olumsuz duyguları aşmanın ve affetmenin hem bireysel hem de toplumsal huzur için önemli olduğunu vurgular. Affetme ve anlayış, stoacı öğretilerde merkezi bir yere sahiptir. Bu erdemler, bireyin olumsuz duyguların üstesinden gelmesine ve içsel bir huzura ulaşmasına yardımcı olur. Affetmek, kişisel bir güç gösterisidir ve özgürlüğün bir ifadesidir. Çünkü bizi öfke ve intikamın zincirlerinden kurtarır. Böyle bir yaklaşım, bireyin yaşam kalitesini artırır ve daha anlamlı, barış dolu ilişkiler kurmasına olanak tanır. Stoacılık, bizi dış dünyanın ötesine bakmaya ve içsel bir huzur kaynağı bulmaya teşvik eder. Öfke ve intikam yerine anlayış, affetme ve kişisel erdemlerin geliştirilmesi yoluyla yaşamın zorluklarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürebiliriz. Bu yolculuk kişisel gelişimimiz için zengin bir alan sunar ve bizi hem kendimize hem de başkalarına karşı daha anlayışlı ve merhametli olmaya davet eder. Duygusal dalgalanmalara kapılanlar. Stoacılıkta dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu, duygusal dalgalanmalara kapılmamaktır. Stoacı felsefe, insanın duygusal istikrarını korumasını ve hayatın zorlukları karşısında sakin ve ölçülü bir tutum sergilemesini öğütler. Duygusal dalgalanmalar, bizi içsel huzurumuzdan uzaklaştırabilir ve mantıklı düşünme yeteneğimizi bulanıklaştırabilir. Bu nedenle stoacılık, duygularımızı anlamak ve onları uygun bir şekilde yönetmek için bilinçli bir çaba göstermemizi teşvik eder. Duygusal dalgalanmalar, genellikle dış dünyadaki olaylara tepki olarak ortaya çıkar. Stoacılar, dış olayların bizim üzerimizde doğrudan bir etkisi olmadığını, aslında bizim o olaylara verdiğimiz tepkilerin duygusal durumumuzu belirlediğini öğretir. Bu yüzden duygusal dalgalanmalara kapılmak yerine
olayları olduğu gibi kabul etmek ve onlara karşı daha dengeli bir tutum sergilemek, stoacı düşüncenin temelini oluşturur. Duygusal istikrar, kişisel erdemlerin geliştirilmesiyle yakından ilişkilidir. Özdenetim, adalet, cesaret ve bilgelik gibi stoacı erdemler, duygularımızı yönetmemize ve daha dengeli bir yaşam sürdürmemize yardımcı olur. Duygularımızı kontrol altına almak, bizi sadece içsel huzura değil, aynı zamanda mantıklı ve ahlaki kararlar almaya da yönlendirir. Stoacılar, duygusal dalgalanmaların üstesinden gelmek için bir takım pratikler önerir. Bunlar arasında meditasyon, kendini gözlemleme, günlük tutma ve zihinsel alıştırmalar yer alır. Bu pratikler bize duygularımız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma imkanı verir ve duygusal dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmemizi sağlar. Son olarak, stoacılık duygusal dalgalanmalara kapılmadan yaşamanın kişisel ve toplumsal ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilediğini öğretir. Duygusal istikrar, İlişkilerde daha sağlam temeller oluşturur ve karşılıklı anlayışı derinleştirir. Bu yaklaşım daha barışçıl ve uyumlu topluluklar oluşturmamıza yardımcı olabilir. Özetle, stoacılıkta duygusal dalgalanmalara kapılmamak, kişisel gelişimimizin önemli bir yönüdür. Bu yaklaşım bizi içsel huzura, mantıklı kararlar almaya ve yaşamın zorlukları karşısında daha dayanıklı olmaya yönlendirir. Duygusal istikrar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmemize olanak tanır. Aşırı hırslar ve sürekli tatminsizlik. Stoacılık, aşırı hırslar ve sürekli tatminsizlik durumundan kaçınmayı da öğütler. Stoacı felsefe, kişisel gelişimin ve içsel huzurun, dış dünyadaki başarılar veya başkalarıyla rekabet etmekten değil, kendi içimizdeki erdemlerin geliştirilmesinden kaynaklandığını vurgular. Aşırı hırs ve sürekli tatminsizlik bizi asıl önemli olan şeylerden, kişisel erdemlerden, içsel huzurdan ve yaşamın basit zevklerinden uzaklaştırabilir. Aşırı hırslı olmak bizi sürekli olarak daha fazlasını isteme durumuna sokar ve bu da genellikle tatminsizlikle sonuçlanır. Bu sürekli tatminsizlik durumu, stoacı öğretilerde boş bir çaba olarak görülür çünkü hiçbir zaman gerçek mutluluğa veya içsel huzura ulaşmamıza izin vermez. Stoacılar, gerçek tatminin dışsal başarılar yerine kişisel erdemler ve ahlaki gelişim yoluyla elde edildiğine inanır. Aşırı hırslar aynı zamanda yaşamın şu anki anına odaklanmamızı engeller ve bizi sürekli olarak geleceğe, henüz elde edilmemiş başarılara odaklanmaya zorlar. Bu durum, stoacılığın öğrettiği anı yaşama ilkesiyle çelişir. Stoacı felsefe, hayatın anlamını ve mutluluğunu şu anki andaki basit zevklerde ve mevcut durumumuzda bulmamızı öğütler. Sürekli tatminsizlik durumundan kaçınmak için stoacılar, hayatın dengesini bulmayı ve kendimizi aşırı hırslardan arındırmayı önerir. Bu, hayatımızda neyin gerçekten önemli olduğunu sorgulamak ve kişisel değerlerimizi, hırslarımızı ve hedeflerimizi bu değerler ışığında yeniden değerlendirmek anlamına gelir. Bu süreç, bizi daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşama yönlendirebilir. Ayrıca stoacılık, başkalarıyla rekabet etmek yerine kendi içsel gelişimimize odaklanmamızı öğütler. Başkalarıyla sürekli bir rekabet içinde olmak, bizi gerçek benliğimizden ve gerçek ihtiyaçlarımızdan uzaklaştırabilir. Stoacılar, her bireyin kendi yolculuğuna ve kendi içsel gelişimine odaklanmasının önemini vurgular. Bu yaklaşım, bizi daha özgür ve bağımsız kılar ve kendi potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmamıza olanak tanır. Özetle, stoacılıkta aşırı hırslar ve sürekli tatminsizlikten kaçınmak, bizi daha mutlu ve daha tatmin edici bir yaşama yönlendiren önemli bir prensiptir. Bu yaklaşım, bizi dışsal başarılar ve rekabetten uzaklaştırarak kendi içsel gelişimimize ve şu anki anın tadını çıkarmaya odaklanmamızı sağlar. Bu, bizi gerçek mutluluğa ve içsel huzura daha yakın bir noktaya getirir. Manipülatif ve ikiyüzlü davranışlar. Stoacılık, insan ilişkilerinde manipülatif ve ikiyüzlü davranışlardan kaçınma gerekliliğini de vurgular.
Stoacı felsefe, dürüstlüğü, şeffaflığı ve samimiyeti insan ilişkilerinin temeli olarak görür. Manipülatif ve ikiyüzlü davranışlar, Stoacılığın merkezi değerleri olan güven ve saygıyı zedeler. Bu tür davranışlar, ilişkilerde derin ve anlamlı bağların oluşmasını engeller ve bireyin kendi iç huzurunu da bozar. Manipülatif davranışlar, genellikle kısa vadeli kazanımlar veya kişisel çıkarlar için başkalarını yönlendirme veya onların duygularını ve algılarını istismar etme amacını taşır. Stoacılar, bu tür davranışların uzun vadede hem bireye hem de çevresindekilere zarar verdiğine inanır. İkiyüzlülük, yani farklı durumlarda farklı yüzler gösterme ve gerçek niyetleri gizleme eylemi, ilişkilerde güvensizlik ve şüphe yaratır. Bu, kişiler arası samimiyetin ve karşılıklı anlayışın gelişimine engel olur. Stoacılıkta bireyin kendi erdemlerini geliştirme ve kendisiyle barışık olma çabası önemlidir. Manipülatif ve ikiyüzlü davranışlar, kişinin kendi içsel bütünlüğüyle çelişir ve kişisel gelişim yolculuğunu olumsuz etkiler. Her türlü ilişkide dürüstlük ve şeffaflığın, sağlam ve sağlıklı bağların kurulmasının anahtarı olduğuna inanır. İnsan ilişkilerinde manipülatif ve ikiyüzlü davranışlardan kaçınmak, Stoacılığın öğrettiği özdenetim ve bilgelik erdemlerini pratiğe dökmeyi gerektirir. Bu, bireyin kendi davranışlarını ve niyetlerini sürekli olarak gözden geçirmesini ve kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve samimiyeti önceliklendirmesini sağlar. Ayrıca, Stoacılık, bireyin karşılaştığı zorluklar ve çatışmalar karşısında adil ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesini öğütler. Bu, çatışma durumlarında bile manipülasyon veya ikiyüzlülüğe başvurmak yerine açık iletişim ve karşılıklı saygı yoluyla çözümler aramayı içerir. Özetle, Stoacılıkta manipülatif ve ikiyüzlü davranışlardan kaçınmak, bireyin kendi içsel huzurunu koruması ve sağlıklı, anlamlı insan ilişkileri kurabilmesi için önemli bir prensiptir. Dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet, stoacı bir yaşamın temel taşları arasında yer alır ve bizi daha erdemli ve mutlu bir yaşama yönlendirir. Toplumsal statü ve ünvanlara aşırı değer verme. Stoacılık, toplumsal statü ve ünvanlara aşırı değer vermenin önüne geçilmesi gerektiğini de öğretir. Bu felsefi yaklaşım, kişinin kendi içsel değerlerine ve erdemlerine odaklanmasını vurgular ve dışsal başarı göstergelerinin gerçek mutluluk ve içsel huzur ile doğrudan bir ilişkisi olmadığını savunur. Toplumsal statü ve ünvanlar, stoacı düşünceye göre dışsal ve geçici koşullardır. Bu nedenle bunlara aşırı önem vermek, bizi gerçek benliğimizden ve stoacılığın özünden uzaklaştırabilir. Toplumsal statüye aşırı değer vermek, bireyi dışsal onay arayışına ve başkalarıyla sürekli bir kıyaslama içine sokar. Bu durum, kişinin kendi içsel değerlerinden ve gerçek mutluluğun kaynaklarından uzaklaşmasına neden olabilir. Stoacılar, gerçek değerin bir insanın toplum içindeki konumunda veya sahip olduğu unvanlarda değil, onun erdemlerinde, ahlaki duruşunda ve yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği dirençte yattığını öğretir. Ayrıca, toplumsal statü ve ünvanlara aşırı değer vermenin kişisel gelişimi sınırlayabileceğini ve bizi asıl önemli olan şeyler, özdenetim, adalet, cesaret ve bilgelik gibi stoacı erdemler üzerine çalışmaktan alıkoyabileceğini belirtir. Stoacılık, bireyi dışsal başarılar yerine kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve içsel huzurun peşinden gitmeye teşvik eder. Toplumsal statü ve ünvanlara aşırı değer vermenin bir diğer olumsuz yönü, bizi geleceğe dair sürekli bir endişe ve belirsizlik durumuna sokmasıdır. Stoacılar, hayatın doğası gereği değişken olduğunu ve dışsal koşulların her zaman kontrolümüz dışında olduğunu öğretir. Bu nedenle geçici ve dışsal başarı göstergelerine bağlılık, içsel huzurumuzu bozabilir ve bizi gereksiz endişelere sürükleyebilir. Özetle, stoacılık, toplumsal statü ve ünvanlara aşırı değer vermenin, bizi içsel değerlerimizden ve gerçek mutluluğun kaynaklarından uzaklaştırabileceği konusunda uyarır. Bu felsefe, bizi dışsal başarı göstergelerinin ötesinde, kendi içsel erdemlerimizi geliştirmeye ve içsel huzura ulaşmaya yönlendirir.
Gerçek mutluluk ve tatmin, Stoacılığa göre kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve yaşamın basit zevklerinin takdir edilmesinde bulunur. Başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıkları. Stoacılık, başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıklarına karşı direncin önemini de vurgular. Stoacı felsefe, insanların kontrol edebilecekleri şeylerle kontrol edemeyecekleri şeyleri ayırt etmeyi öğretir. Bu ayrım, başkalarının davranışları söz konusu olduğunda özellikle önemlidir. Çünkü bir başkasının ne düşündüğü, ne hissettiği veya nasıl davrandığı büyük ölçüde bizim kontrolümüz dışındadır. Bu nedenle Stoacılar, başkalarının eylemlerinden kaynaklanan hayal kırıklıkları karşısında dirençli olmayı ve iç huzuru korumayı öğütler. Başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıklarıyla başa çıkmak, Stoacı düşünceye göre içsel bir güç ve sakinlik gerektirir. Bu durumlarla karşılaştığında, Stoacılar, durumu olduğu gibi kabul etmeyi ve olayların kişisel mutlulukları üzerindeki etkisini azaltacak şekilde kendi içsel tutumlarını ayarlamayı önerir. Bu yaklaşım bizi dış etkenlere karşı daha dayanıklı kılar ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Stoacılar, hayal kırıklığına uğradığımızda durumu objektif bir şekilde değerlendirmeyi ve kişisel bir saldırı olarak görmekten kaçınmayı öğütler. Başkalarının davranışları genellikle kendi içsel mücadelelerinin, inançlarının veya korkularının bir yansımasıdır. Bu perspektiften bakıldığında başkalarının eylemlerini daha anlayışlı bir şekilde ele alabilir ve kişisel olarak almaktan kaçınabiliriz. Bu süreçte Stoacılar affetmenin ve anlayışın gücünü vurgular. Affetmek, karşımızdaki kişiye yapılan bir iyilikten çok, kendimize yapılan bir iyiliktir. Affederek, negatif duyguların bizi tüketmesine izin vermez ve içsel huzurumuzu koruruz. Anlayış göstermek, başkalarının davranışlarının ardındaki sebepleri görmemizi ve empati kurmamızı sağlar. Ayrıca Stoacılar, kişisel sınırların önemini ve bunları sağlıklı bir şekilde nasıl belirleyeceğimizi öğretir. Başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıklarını yönetirken, kendi ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi korumak önemlidir. Sağlıklı sınırlar, ilişkilerimizde dengeli bir yaklaşımı teşvik eder ve bizi zararlı etkilerden korur. Stoacılık, bizi başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıklarına karşı dirençli olmaya ve bu durumlardan kişisel gelişim fırsatları yaratmaya teşvik eder. Hayal kırıklıklarıyla başa çıkma sürecinde kendi içsel erdemlerimizi geliştirebilir ve yaşamın zorlukları karşısında daha bilge ve anlayışlı bireyler haline gelebiliriz. Sonuç olarak, Stoacılık, başkalarının davranışlarından kaynaklanan hayal kırıklıklarıyla başa çıkmanın, içsel huzuru korumanın ve kişisel erdemleri geliştirmenin önemli bir parçası olduğunu öğretir. Bu yaklaşım bizi daha dirençli, affedici ve anlayışlı hale getirir, kişisel ilişkilerimizi zenginleştirir ve bize daha tatmin edici bir yaşam sunar. Yaşamın belirsizlikleri ve değişkenlikleri karşısında esnek olmak. Stoacılık, yaşamın belirsizlikleri ve değişkenlikleri karşısında esnek olmanın ve uyum sağlamanın önemini vurgular. Bu felsefi yaklaşım, değişim ve belirsizliklerin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu kabul eder ve bizi bu durumlar karşısında sakin kalmaya, esnek olmaya ve uyum sağlamaya teşvik eder. Stoacılar, dış koşulların sürekli değiştiğini ve kontrolümüz dışında olduğunu anlarlar. Bu nedenle içsel bir denge ve huzuru koruyabilmek için bu değişikliklere karşı dirençli ve esnek olmak gerektiğine inanırlar. Esneklik, Stoacı felsefede yaşamın fırtınalarına karşı koyabilmenin ve mutluluğumuzu dışsal şartlara bağlamamamızın anahtarıdır. Bu, beklenmedik durumlar ve zorluklar karşısında durumu kabullenme, uyum sağlama ve ileriye doğru adım atma yeteneği anlamına gelir. Stoacılar, mevcut koşullar ne olursa olsun iç huzuru ve dinginliği korumanın yollarını ararlar. Bu felsefe bizi değişen dış koşullara rağmen
kişisel erdemlerimizi ve değerlerimizi korumaya ve bu erdemler doğrultusunda yaşamaya teşvik eder. Esnek olmak, bizi dış dünyadaki değişikliklere karşı daha dayanıklı hale getirir ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Esneklik aynı zamanda zorluklar karşısında yaratıcı çözümler bulmamızı ve hayatımızı daha anlamlı kılmamızı sağlar. Stoacı esneklik, kişisel gelişim için de önemli bir araçtır. Yaşamın belirsizlikleri ve zorlukları karşısında esnek bir tutum sergileyebilmek, bizi daha bilge, anlayışlı ve empatik bireyler haline getirebilir. Bu süreçte Stoacılar, zorlukların aşılmasının, kişisel erdemlerin geliştirilmesi ve yaşamın anlamının derinleştirilmesi için fırsatlar sunabileceğine inanır. Ayrıca Stoacılık, yaşamın değişken doğasını kabullenmenin ve ona uyum sağlamanın, ilişkilerimizi ve toplumsal etkileşimlerimizi de olumlu yönde etkileyebileceğini öğretir. Esnek bir yaklaşım, bizi daha hoşgörülü ve uyumlu ilişkiler kurmaya yönlendirir. Bu, karşılıklı anlayışın ve saygının artmasına, daha barışçıl ve uyumlu toplulukların oluşmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak, Stoacılık, yaşamın belirsizlikleri ve değişkenlikleri karşısında esnek olmanın ve uyum sağlamanın hem bireysel hem de toplumsal düzeyde içsel huzuru korumanın ve kişisel gelişimi teşvik etmenin önemli bir yolu olduğunu vurgular. Bu yaklaşım bizi dış dünyadaki değişimlere karşı daha dirençli hale getirirken aynı zamanda içsel bir dinginlik ve mutluluk duygusu geliştirmemize yardımcı olur. Yaşamın basit zevklerinde mutluluk bulmak. Stoacılık, kişisel tatmin ve mutluluğun peşinden gitmenin, dışsal başarılar veya maddi kazanımlar yerine yaşamın basit zevklerinde ve anların tadını çıkarmakta bulunduğunu öğretir. Bu felsefi yaklaşım sürekli olarak daha fazlasını istemenin ve asla tatmin olmamanın bir kısır döngüye yol açabileceğini vurgular. Bunun yerine Stoacılar mevcut anın kıymetini bilmeyi ve hayatın sunduğu basit güzellikleri takdir etmeyi önerir. Yaşamın basit zevklerine odaklanmak, Stoacılıkta içsel huzuru ve tatmini bulmanın bir yolu olarak görülür. Bu bir yürüyüşe çıkmak, doğanın güzelliklerini gözlemlemek, bir dostla samimi bir sohbet etmek veya bir kitap okumak gibi basit aktivitelerle mutluluk bulmayı içerebilir. Stoacılar bu tür basit zevklerin bize gerçek mutluluğun ve tatminin dışsal koşullara veya maddi kazanımlara bağlı olmadığını hatırlattığını öğretir. Bu yaklaşım aynı zamanda bireyi anın içinde yaşamaya ve her anın değerini anlamaya teşvik eder. Stoacılar, geleceğe dair endişelerin veya geçmişteki pişmanlıkların bizi şu andaki mutluluktan ve tatminden alıkoyabileceğini hatırlatır. Mevcut anın farkında olmak ve onun değerini anlamak, içsel huzuru bulmanın ve yaşamın tadını çıkarmak için kritik öneme sahiptir. Stoacılık ayrıca kişisel ilişkilerde bulunan mutluluğun ve tatminin önemini vurgular. Başkalarıyla kurulan anlamlı bağlar ve samimi ilişkiler, yaşamın en büyük zevklerinden ve tatmin kaynaklarından biridir. Stoacılar, başkalarıyla paylaşılan basit anların en derin mutluluk ve tatmin duygularını sunabileceğine inanır. Bu felsefe, bireyi dışsal başarılar veya toplumsal beklentiler yerine kendi içsel değerlerine ve erdemlerine odaklanmaya yönlendirir. Kişisel tatmin ve mutluluğun peşinden gitmek, Stoacılığa göre kendini tanıma, kişisel erdemleri geliştirme ve yaşamın basit zevklerini takdir etme yolculuğudur. Sonuç olarak, Stoacılık, kişisel tatmin ve mutluluğun yaşamın basit zevklerinde ve anların tadını çıkarmakta bulunduğunu öğretir. Bu yaklaşım, bizi sürekli daha fazlasını isteme kısır döngüsünden kurtarır ve içsel huzura, gerçek tatmine ve mutluluğa yönlendirir. Yaşamın basit zevklerine odaklanmak ve mevcut anın değerini bilmek, Stoacılığın özünde yatan önemli prensiplerden biridir. Kişisel özgürlük ve bağımsızlık. Stoacılık, kişisel özgürlüğün ve bağımsızlığın
dışsal etkenlerden ve toplumsal baskılardan kurtulmak anlamına geldiğini öğretir. Bu felsefe, gerçek özgürlüğün ve bağımsızlığın, dış dünyanın koşullarına ve insanların yargılarına karşı duyarsız hale gelmekten geçtiğini vurgular. Stoacılar, bireyin kendi düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini kontrol etme yeteneğinde özgürlüğün gerçek anlamını bulur. Dışsal etkenlerin bizi etkilemesine izin vermediğimizde gerçek anlamda özgür ve bağımsız olabiliriz. Bu özgürlük ve bağımsızlık bizi toplumsal beklentilerin ve dışsal baskıların ötesine taşır. Stoacılar, toplumun belirlediği başarı kriterlerinin, mutluluk standartlarının ve yaşam tarzı seçimlerinin ötesinde kişisel değerlerimize ve erdemlerimize uygun bir yaşam sürmeyi savunur. Bu yaklaşım, bizi kendi benliğimizle daha uyumlu hale getirir ve içsel huzura ulaşmamızı sağlar. Kişisel özgürlük ve bağımsızlık, stoacılıkta bireyin kendi içsel rehberine güvenmesi ve dış dünyanın taleplerine karşı kendi yolunu çizmesi anlamına gelir. Bu, bizi dış dünyanın sürekli değişen koşullarına ve insanların değişken beklentilerine karşı dirençli kılar. Kendi içsel pusulamızı takip ederek yaşamın zorlukları karşısında daha esnek ve uyumlu olabiliriz. Stoacılık, ayrıca kişisel özgürlüğün ve bağımsızlığın başkalarına karşı sorumluluklarımızı göz ardı etmek anlamına gelmediğini öğretir. Gerçek özgürlük, başkalarına saygı göstermeyi ve onların özgürlüklerine değer vermeyi içerir. Stoacılar, toplumsal uyumun ve karşılıklı saygının, bireysel özgürlüğün ve bağımsızlığın önemli bir parçası olduğuna inanır. Sonuç olarak, stoacılıkta kişisel özgürlük ve bağımsızlık, dışsal etkenlerden ve toplumsal baskılardan kurtulmanın, kendi içsel değerlerimize ve erdemlerimize sadık kalmamızı sağlayan bir yol olarak görülür. Bu özgürlük, bizi daha mutlu, tatmin olmuş ve içsel huzura sahip bireyler haline getirir. Kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi kontrol etme yeteneği, stoacılığın sunduğu en büyük hediyelerden biridir ve bize gerçek anlamda özgürlük ve bağımsızlık sunar. Bugünkü podcast'imizde ilişkilerde karşılaştığımız zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi ve stoacı felsefenin bize nasıl rehberlik edebileceğini konuştuk. Umarım bu bilgiler ilişkilerinizi daha sağlam bir temele oturtmanıza ve karşılaştığınız zorlukları aşmanıza yardımcı olur. Eğer bugünkü konuşmamız ilginizi çektiyse ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız, reddedilmeyi kendi lehimize nasıl kullanacağınıza dair 13 ders ve Yaşam için 10 Stoik Kural adlı videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bu videolar, yaşamınızda karşılaşabileceğiniz birçok zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacak değerli bilgiler ve stratejiler sunuyor. Ve tabii ki daha fazla içerik için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Böylece yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizin desteğiniz daha fazla içerik üretmemize ve bu yolculukta birlikte büyümemize olanak tanıyor. Sorularınız, yorumlarınız veya konuşmak istediğiniz konular varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.